Osmanlı Meclisi Mebusanı toplantı halinde. Sarıklı hocalar resimde görüldüğü gibi çoğunluktadır. İttihat ve Terakki fırkası bir arı kovanına benziyordu. Fakat bal yapmayan ve çalışmayan arılar. Kovanın yalnız uğultusu vardı. Ve oraya başvuranların uğultusu kovanda umdukları ballardan hisse almak içindi. Bunlar arasında Suriye mebusları, ateşlilikleri ve bol lafları hiçbir zaman memnun olmaz halleriyle başta geliyorlardı. Mebusan Meclisi açıldıktan sonra Araplarda İslamlık akıntısından dışarıda olmak üzere milliyet hissi kendisini göstermeye başladı. Fakat Arap mebusların mizaçları, seciyeleri, ırklarının tesiri de başkaydı. Arap dediğimiz mebusların hepsinin aynı yaratılışta olduğunu zannetmek yanlış olur. Hicaz ve Yemen Arapları ile Suriyeliler arasında çok fark vardı. Ortada en çok gürültü yapan ve kendilerini göstermeye çalışan Arap mebusları Suriye ve Irak halkından idiler. Hicazlılar sinsi ve sakin duruşlarıyla bir ağırbaşlılık hissi veriyorlardı. Yemenlilerde daha fazla samimiyet vardı. Bunların ahlakları ve muhakemeleri hakkında bir fikir vermek için küçük bir vaka hikaye edeceğim. Meclis açıldıktan ve mecliste bir İttihat ve Terakki fırkası kurulur gibi göründükten sonra Arap mebusları da buraya devam ediyorlardı. Bir müddet geçince bunlardan bazılarının fırkadan çıktıkları görüldü. Bu ayrılmanın sebebi hakkında bir şey bilinmiyordu. Fakat neden sonra yine bir Arap mebustan bu sebep benim kulağıma geldi. Onların çekilmeleri benim yüzümden olmuş. Çünkü ben kendilerine hafif selam vermişim. İltifat etmemişim. Beni İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni temsil ediyor diye telakki ediyorlarmış. İttihat ve Terakki Cemiyeti merkezinin gizli olması, muhakemeleri kıt, hislerine mağlup kimselerde böyle yanlış zanlar doğuruyordu. Halbuki ben hiç tanımadığım bu zaklara sokulmayı ve kendilerinin yüzüne gülmek gibi şeyleri hiç aklıma bile getirmemiştim. Ne münasebetle, ne selahiyetle buna lüzum görebilirdim. Arap Hareketi Paris'te çıkan Temps gazetesinde Raşit Mutran imzasıyla Suriye Merkez Komitesi adına çıkan bir beyanname ile biraz daha canlanır gibi oldu. Bu beyanname Suriye'ye mahsus bir mahalli idare kurulmasını istiyordu. Merkez Komitesi elinde bulunan bütün vasıtaları kullanarak bu hususi idareyi kurmaya çalıştığını ilan ediyordu. Çeşitli unsurların Türklüğü yıkmak için ilk silah ve vasıta olarak ileriye sürdükleri bu hususi idare yahut başka bir tabirle ademi merkeziyet, İttihat ve Terakki'ye muhalif bir toplantı şeklinde vaziyet alan Sabahattin Bey taraftarlarının da esas programını teşkil ediyordu. O zaman bu muhalefet Ahrar Fırkası adını taşıyordu. Türk düşmanı unsurlarla beraber yürüyen bu Türkler, bizim günümüzde en fena bir vatan düşmanı, bir vatan haini mevkiinde kalıyorlardı. Siyasi mücadele kızıştıkça Türklüğe ve tek bir vatan idealine bağlı kalan İttihat ve Terakki azaları kalbinde Ahrar Fırkası mensuplarına karşı nefret ve emniyetsizlik derinleşiyor, acılaşıyor, keskin bir kin halini alıyordu. Reşit Mutran'ın Suriye Merkez Komitesi adına Paris'te yayınladığı bir beyanname, Mebusan Meclisi'ndeki Arap mebusları tarafından zahiren hoş görülmedi. Fakat çok geçmeden İktam gazetesinin 28 Aralık 1908 tarihli sayısında çıkan bir havadis, Araplar arasında milliyet duygusunun kıpırdanmakta olduğunu meydana koydu. Bu havadis şu idi: Arap unsuruna mensup olan Bağdat, Suriye, Basra, Trablusgarp, Hicaz, Yemen ve Musul vilayetleri ile Bingazi, Zor, Kudüs ve Mardin sancakları mebusları siyasi bir fırka teşkil etmek için Halep mebusu Nafi Paşa'nın başkanlığı altında geceli gündüzlü hususi toplantılar yapıyorlarmış. Bazen gece yarılarına kadar müzakerelerde bulunuyorlarmış. Maksatları ise Mebusan Meclisi'nde kendilerine siyasi bir meslek temin etmekten ibaretmiş. Yani bu Arap Partisi, Kanuni Esasi'nin Osmanlı unsurlarına bahşettiği eşitlik hakkının her unsura nüfusu nispetinde teminini istiyorlardı. Bu açıktan açığa Türklük aleyhinde bir hareket demekti. Çeşitli unsurlar nüfus nispetinde mebusan çıkarırlarsa, böyle bir mebusan meclisinde devletin ve hükümetin ağırlık merkezi Arap unsuru lehine değişecekti. Çünkü meclisin en kalabalık partisinin kendileri olacağını ümit ediyorlardı.
Bütün bu lakırdılar, bu toplantılar, bu teşebbüsler ihtimal ki ciddi değildi. İhtimal ki satılık vicdanlar kendi fiyatlarını yükseltmek için bir şantaj hareketine kalkmışlardı. Fakat vaziyeti bütün berraklığıyla görüp işi anlayacak ve lazım gelen tedbirleri alacak makam ve kuvvet neredeydi? Ortada memlekete ve hükümete sahip bir parti veya cemiyet, bir adam veya bir heyet yoktu. Hükümet ve otorite münhal idi. Gerçi resmi bir hükümet vardı. Fakat bu Kamil Paşa hükümeti memleketin ve hükümetin sahibi sayılamazdı. Köksüz, köhne ve çürük bir ağaç gibiydi. Püf diyecek bir ağzı olmadığı için yerinde sallanıp duruyordu. Resmi hükümet ile İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin arası açıktı. Oysa istediğinin hiçbirini yapamayan, hükümete söyleyip yaptıramayan İttihat ve Terakki Cemiyeti, memlekette nüfus ve kudretin sahibi zannolunuyor. Bütün gayrimemnunlar tekmil şikayetleri ve kabahatleri onun sırtına yüklüyordu. Vaziyette vüzuhsuzluk, samimiyetsizlik, yanlışlık ve sahtelik vardı. Gerçi Mebusan Meclisi'nde çoğunluk denebilecek bir İttihat ve Terakki Partisi vardı. Fakat bütün bu ayrılık hareketlerini alttan alta körükleyen Arap mebuslarının hemen hepsi İttihat ve Terakki fırkasındaydılar.